İnternette fenomen şekilde dolaşan bir arkadaşımız var. Onun bir kaydını gönderdiler bana. İşte Instagram'dan her yerden sürekli hoca ne olur yap, hoca ne olur yap. Ben hani özelden bir şey yapmıyorum Instagram'dan ama dikkatimi çekti bir süre sonra ne olduğuna dair. Ve merak ettim. Kim olduğunu da buldum. Mehmet Baştürk. Arkadaşlar bakın Instagram sayfası da var. Sokakta şarkı söylemiş. Daha önceden bir tane single da var. Onu da bulduk. Bayağı araştırdık bu sefer Özgün. Kim olduğunu, ne olduğunu. Çünkü okuması sokakta şarkı söyleyen çocuk değil aslında. Bu çocuk profesyonel bir çocuk. Çok belli. Buyurun. Vazgeçtim yana yana. Şimdi şu sesin sokakta yankılanışı, kuvveti, netliği, her şey çok doğru. Değil mi? Bir de stil olarak Türk müziği gibi hani pop biraz fantezi diyebiliriz bu şarkıya Yıldız'ın. Bu ne kadar yüksek, dur bakayım. Biraz daha kısayım. Şimdi bir bakın bir daha. Vazgeçtim yana yana. Seni sevmeyi ağır ödüyorum. Kahretsin. Şimdi bir şarkıcının eğitimli olup veya eğitim becerisi olup kulağının ne kadar iyi olduğunu nasıl anlarız? Bence asıl sorulması gereken soru. Yani ben bu şarkıcıyı dinlediğim zaman ya bu çocuğun iyi bir sesi var ama eğitimli ne bileyim falan dediğim ayrımı nerede yapıyorum? Bakın size onu anlatayım. Seni sevmeyi ağır ödüyorum. Tertemiz geliyor ses. Ödüyorum. Kahretsin. Name sistemi o kadar kurgulanmış ki o sırada denediği bir şey değil. Defalarca üzerinde çalıştırıldığı çok açık. Çünkü bir şey sürpriz yapıldığı zaman detone olma, sürtone olma, patlama şansı hep vardır. Burada hiç öyle bir şey yok değil mi? Ne kadar güvenli. Ve dikkat edin mesela. Oraya çıkacağını çok önceden planlayıp denediği için birazcık böyle öne doğru eğilerek hafif ıkınır gibi değil mi? Bakın. Gördüğünüz gibi bakın öne eğiliyor. Gördüğünüz gibi bu ses. Ya diyaframından aldığı nefes kuvvetiyle kah sesini tepeye doğru dikiyor. Bakın. Hatta dikkat ederseniz adımlarının atışına bakın. Her biri diyafram atışı. Bakın. Yani sin bu baskı. Bu seslerin her birinde ayağını bir adım ileri atıyor ve diyafram baskısı sağlıyor. Çok ilginç. Çok eğlenceli. Bir de yo sesinde de diyafram baskısına bakın. Yapamıyorum. Bu stilin Türkiye'deki bir numarası var. Bakın bu stili okumanın Türkiye'de bir numarası Adnan Şenses. Doldur be, doldur be. Hani şu meşhur onun bir öne doğru bir eğilmesi vardır, hatırlar mısınız? Doldur be meyhaneci, boş kalmasın. Bu sesleri hem ben buna hep kendi tekniğimle tokatlama derdim. Yani sesi doldur be meyhaneci, boş kalmasın. Aynı şeyler yok mu? Bakın. Yorum. Seni sevmek, Bir e'lerinde bir seni sev. seni sev. Sev. Ya bir bu e'de bir sıkıntı var. Ya sıkıntı var. Dediğim şu yani hani seni sev, seni sev, seni sev. Ev gibi olmuş. Ev. Sadece bu E harfinde bir şey var. Onun haricinde her şey tertemiz. Bence mükemmel bir okuması var. Mükemmel tekniği var. Yani bir sokakta okuyan çocuk ismi var ama ya background'unu işte dedim ya hafta içi baktık kim bu çocuk ya diye. İşte öyle sokakta okuyan çocuk değilmiş aslında. Ve yani mikrofon çekilen yere nasıl temiz geldiğine sesin bakın. İyiye bak.
vazgeçtim. Si bemol. Valla not çok temiz. Acaba böyle bir düşündüğümüzde şu hissi yaratıyor. Tenoral karakter mi? Yoksa yüksek bariton mu? Vazgeç. Efendim Özgüncüm? Ben bir ekleme yapabilir miyim? Tabii. Arkadaşlar hatırlayacak hocam, Haziran ayında, Haziran hatta Mayıs'ın sonu da olabilir. Bir tane davulcu vardı Trabzon'da. Evet. Davuluyla birlikte vazgeçtiğini söylüyordu davul çalarken. Evet. Bu güzel olan davulcu diye. Biraz da yani onun taklidi gibi gelmiyor mu size de? Çok Yo. aynısı. Ben de hiç aynı. ben hiç hatırlamıyorum onu açıkçası. Ben hatırlamıyorum. Çok da dikkat etmemişim herhalde. Fakat Bu da meşhur olmuştu. Aynı şarkı, o da gece yarısı davuluyla birlikte sahur vakti söylüyordu. Ve söyleniş biçimi de aynı gibi geldi. bakalım. Kaos diyelim. Sahurda bakalım bir saniye. Hayır bu şimdi tamam çok güzel aslında bir benzetme yapıyorsun. Aslında farkında olmadan bir Versus'a gitmeye başlıyoruz. Şimdi buradaki okuyuşla o arasında fark var ama. Bak. Şimdi görüyorsun değil mi? Buradaki ağız açıklığı kontrolsüz büyüklükte. Biz buna bağırma diyoruz aslında. Yana yana. E'ler benziyormuş. Ediyorum. Burada ağız açıklığı tamamen şarkıcı biçiminden çok sokakta bağırmayla karışık şarkı söylemeye karıştırabilir. Yanlış anlamayın, buna kötü demiyorum. Sadece stili anlatmaya çalışıyorum. Yani buradaki ağız açıklıkları bağırmadaki açıklık. Şimdi arada bir fark var. Bağırmakla şarkı söylemek aynı şey değil. Burada Mehmet söylerken bakın. Vazgeçtim. Bir kere ton daha tiz. Yana yana. Yana yana. Biraz geriden alayım pardon. Yana yana. Yana yana. Yani yana yana. Yana ya. Burada dönüş zaten. Yana yana. Diyaframla çıkıyor. Ağız açıklığı kontrollü. Sanki sahnede söylüyormuş gibi burada söylüyor. Ama Mehmet'in bence en önemli özelliği. Teşekkür ederim Özgüncüm. Bence en önemli özelliği arkadaşlar. Şarkıcılıktan gelme. Yani hem sahne becerisi var. Hem de böyle volümlü okuma becerisi var. Bence çok iyi bir teknik. Çok doğru bir okuma. Valla ben çok beğendim. Daha sonra böyle kayıtlarını falan da buldum. Bir tane kanalı da var YouTube'da. Orada da bir izleyin. Belki o zaman daha farklı da gelebilir size. Bu bir arkadaşıyla oraya gitti. Yeniden yalnız eskitilmiş olmaya. Ağız açıklığına bakın. Eskitilmiş olmaya. Görüyorsunuz değil mi? Yani amatör demeye bin şahit. Değil mi? Çok başarılı Mehmet. Gerçekten tamamen doğru okuma. Ağız açıklığıyla okuyor, temiz okuyor, parlak okuyor, net okuyor, kuvvetli okuyor. Müthiş güzel bir beceri. Eskitilmiş olmaya. Müthiş. Alıştım yalnızlığın soğuk makamına. Ayrıca arkadaşı da çok iyi okuyor. Üşümeyim yeter. Müthiş doğru. Yaşıma gerçeği doyur. Ses renkleri farklı birbirlerinden. Bakın. Sesli döndükleri. O kafa bölgesi. Bariton mu? Yeniden yalnız eskitilmiş olmaya. Evet. Güzel bir ses keşfi ya. Mehmet Baştürk. Sevgili arkadaşlar. Tavsiye edelim. Ben beğendim. Genel olarak okuma tekniği de güzel. Biraz bazen zorlasa da kendini. Yani bu volümlü okumanın içinde bunlar var. Ama tabii ki okuduğu stil zaman zaman daralmaya, ağız kapalılığına da müsait bir stil. Yani arabeskin içinde hep bunlar bu seslerin başka türlü çıkma şansı yok çünkü. Yani gibi çıkmıyor her şey. Fakat yine de Mehmet kendine yontmuş parçayı. Bu çok iyi bir şey. Yani doğru tekniğe yontmuş. Yeniden Bakın E'ye bak. yalnız eskitilmiş İ, O, A. Her harfi doğru teknikle büyütüp söylemesinin içine katmış. Evet. Bence yani
çok çok başarılı. Çok çok başarılı. 10 üzerinden 8,5-9'a yakın bir teknik beceri. Sahnesi nasıldır bilmiyorum. Burada hiç kaydı var mı bilmiyorum. Sokakta söylediği başka şarkılar var. Acaba sahnesinden bir tane varsa burada. Genelde kendi amatörce söylediği şeyler var. Bu da bir fotoğrafmış. Var mı acaba burada başka bir şey? Herhalde bu video ile patlayacak bir arkadaş olacak. Bir sahne var. Var mı da bir şey? Şarkıda çok anlamamız mümkün değil. Neyse, durum budur. Peki.